Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze yapraklar artık çıktı. Yaprak sarması yapacağım. Yaz bu yaprak sarması annem usulü olacak. Şöyle. Ben bunları 3. su bu kovada doldurdum. Burada 1,5 kilo yaprak var. Tabii ben bunun hepsini kullanmayacağım. Bir miktarını kullanacağım. Yarım kilo 350 gramını kullanacağım. Şöyle 3. su bu. Bekletti. Şöyle alıyorum. Kalanını derin dondurucuya atacağım. Şu yeter. Şimdi bunu haşlayacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Evet, suyumuz kaynadı. Bir kaşık tuz. Şunu şuraya alayım, ters oldu. Şöyle atıyorum. Taze olduğu için hemen çıkaracağım. Yeter, fazla haşlanmasın. Bir demet daha atayım. Bu şekilde hepsini haşlıyorum ben 1,5 kilonun. Kullandığımı kullanıyorum. Kullanmadığım derin dondurucuya atıyorum. Daha sonra istediğim zaman bu soğuyunca poşetleyeceğim. Poşetlenmiş şeklinde size gösteririm daha sonra. Bu şekilde hepsini haşlıyorum. Bir kısmını dolma yapacağım. Bir kısmını da derin dondurucuya atacağım. Arkadaşlar, yaprağımız haşlandı. Şimdi içini hazırlıyoruz. Şöyle, yani tavanın dibini örtecek kadar yağ koydum. Takriben ne kadar diyeyim size? Bir çay bardağı vardır rahat. Salça alıyoruz, bir kaşık. Bu ben 3 türlü dolma yapıyorum. Yaprak sarması. Bu annemin usulü. Salçalı. Üzüm yok. Kıyma yok. Ben bir kıymalı yapıyorum. Bir de zeytinyağlı meze olarak hazırlıyorum yemekleri. O işte fıstıklı, üzümlü oluyor. Çay sofralarında onu yapıyorum. Çay davetlerinde. Bu yemek olarak klasik anne dolması. Üzerine biz yoğurtla yiyoruz bunu. Daha sonra kış aylarında genelde kıymalığı yapıyorum. Salamura yapraklı. Baharın ilk günlerinde bu dolmayı yaparız. Tuz koymuyorum. El salçası olduğu için tuzlu oluyor. Tuz koymuyorum. Siz hazır salça kullanırsanız tuz koyun. Soğuk suda beklettiğim 3 kere yıkadım. Sıcak su kullanmıyorum. Pirinçte, pilavda ben. Hep soğuk su. Soğuk suda beklettim 15 dakika. Yıkadım tekrar. Şimdi pirincimizi kavuralım. Pilav içinde, dolmanın içinde yapışmasın. Pirincimiz salçayla güzelce kavruldu. 2 demet taze soğan.
Taze soğanı biraz kavuracağım artık. Biraz ölsün. İzin veriyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Lezzet arttırmak için. Annem reyhan koymaz ama biz reyhanı çok sevdiğimiz için buna da reyhan koyuyoruz. Annem reyhan koymaz. Görürse hayır o olmadı der. Şimdi annem yok. Biz reyhanımızı koyalım. Şimdi ben ocağın altını söndürüyorum. Sonra yeşilliklerimi ilave ediyorum. Maydanoz, bir demet. Dereotu. Nane. Şimdi ben bunu kapatıyorum. 20 dakika demlenecek. Soğuyunca sarmaya başlayacağım bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. 20 dakika sonra dolmamız sarılacak. Bir sıra yaprağımızı koyduk tenceremize. Demlendi pirincimiz. Ve sarmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Önce kenarlarını kapatıyorum. Sonra şöyle. Bir tane oldu. Bu şekilde. Kaç tane sarayım. Evet. Şöyle pirinçleri aldık. Yanlardan önce kapatıyorum. Toparlıyorum. Sonra sıkı bir şekilde sarıyorum. Sıkıştırarak. Bu şekilde. Bir diğerine geçelim. Saralım. Kenarlarını kapatalım. Saçak kalmasın. Uçlarından, şuralarından saçak çıkmayacak. Bu şekilde devam edelim. Elimle koparıyorum. Bir tane daha sarayım. Bunlar küçükmüş. Şu halde bile yenebilir. Yaprak çok taze ya. Taze çıkmış uç yaprağı bu. Pirinç de biraz kavruldu. Şu anda yiyebilirim o şekilde. Ben yaparken de biraz yerim bunu. Evet. Sarmaya başladık. Şöyle 4 yaprak birden açtım. Kaşığı elime almışken pratik olsun diye. Şu iki parmağımı sürekli kapatıyorum. Bu şekilde dursun. Evet arkadaşlar. Dolmamızı sardık. Bitti. Sağ olsun İpekçim yardım etti. O yüzden bu dolma çok güzel olacak. Çünkü İpek'in eli değdi. Dolma sarmasını öğrendin değil mi İpekçim artık? Evet, öğrendim. Tam bundan sonra sen yapacaksın dolmaları. Senden yiyeceğiz.
Bir sıra koyduk. Şimdi vaktinizi almamak için ben diğerlerini de yerleştireceğim üzerine. Evet arkadaşlar, dolmamızı sardık, bitirdik. Bir sıra koydum. Şimdi bunları da üzerine yerleştireceğiz. Ondan sonra limonunu koyup tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar, tencereye yerleştirdik. Üzerine birazcık yağ gezdiriyoruz. Çünkü yaprak yağı seviyor. Kararma yapmasın diye limon parçaları koyuyoruz. Üzerine de yaprak kapatıyoruz. Üzerine de tabak koyuyoruz. Haşladığımız sudan 3 bardak pirinçten yaptım ben bunu. 3 bardak da yaprak suyunu koyuyoruz. Asma yaprağının suyunu. Böyle olmayacak. Ben şunu kenardan doldurayım şöyle. İki. Üç. 3,5 da olur aslında da. Bakalım. Çekecek mi? Tamam, şimdilik yeter. Bir de buharı da olacak. O 3,5 oluyor o zaman. Yaprağın suyu da çıkıyor. Şimdi kısık ateşte yarım saat pişireceğim. Yarım saat, 1 saat de soğumayı bekleteceğim. Piştikten sonra, yarım saat piştikten sonra 1 saatte soğutalım. Kapağı açmayalım. Kararma yapar dolma. İyice soğuduğundan emin olduktan sonra kapağını açalım. Evet arkadaşlar, dolmamız yarım saat pişti kısık ateşte. Yarım saatte soğumasını bekledim ama soğumadı. Biz acele ediyoruz yemek için. Siz bunu 1 saat soğutun. Şu şekilde. Şöyle yapalım mı İpekçi? Evet arkadaşlar, dolmamız servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi tadım sırası. Şöyle. Bakın şimdi pirinçler, hiç kavurduğum için ben pirinci şöyle açıyorum dolmamızı. Pirinçlerimiz gördüğünüz gibi tane tane. Kesinlikle hamur değil. Birbirine de yapışmamış. Pirinci lütfen kavurun. Şu şekilde. Ben bir tane de ağzıma atayım. İpek gel ağzına atayım. Tadını söyle. Bir tane de ben adım atayım. Yaprak da hafif ekşiydi. Mayhoş. Şahane olmuş. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Hepinize afiyet olsun.